Sevgi Dili canlı yayınlarımızın son canlı yayın kısmındayız. Sevgi Dili üzerinden sevgi dili nedir, nasıl oluşur hepsini işledik. Bağ YouTube adresinde Sevgi Dili oynatma listesinde 11 tanesi de var. 12.sini de bugün son çekeceğiz. Bu 5 tane madde vardı hatırlarsanız sevgi dilinde. Muhatabımızın veya kendimizin sevgi dilini öğrenmek için bir tane madde nitelikli beraberlikti, armağandı. Fiziksel temas, en son onu işledik. Onunla ilgili sorulara da bugün cevap vereceğim. Onay sözleri vardı. Onaylayıcı sözler ya da. Bunların hepsinin içeriğine girdik, detaylandırdık derken son kaydımız bugün. Bundan sonra artık hangi kaydı yaparız? Birkaç tane önemli kayıt var. Onların da canlı yayın serisini hazırlamış oluruz. Bu sevgi dili kayıtlarına ulaşmak isteyenler Eyüp Bağ YouTube adresinde sevgi dili başlığı altında bulabilirler. Şimdi bugün fiziksel temasla alakalı soru cevap kısmına geleceğim. Sorular var zaten. Bir de armağan vardı, evet. Onların hepsini anlattık. Şimdi fiziksel teması bitiriyoruz. Bir de genel anlamda sorulara cevap vereceğim. Yani bu bizim son canlı yayınımız. Fiziksel teması bugün 3'e ayıracağım. Geçen hafta zaten fiziksel temasın önemini anlattık. Fiziksel teması 3'e ayırdığımız zaman korumak için temas etmek, başka şefkat göstermek için temas etmek, üçüncüsü de neydi? Müdahale etmek için temas etmek. Şimdi bu üç başlık altında teması bitireceğiz. Bebekler dünyaya geldiklerinde biliyorsunuz dürtüsel bir varlık olarak gelirler. Kalpleri tabii tertemizdir, ruhları tertemiz, bu ayrı, ama bilinç seviyeleri yoktur. Yani kendilerine nasıl şefkat göstereceklerini, adaletli davranacaklarını, nasıl merhametli davranacaklarını bilemezler. Yani kalplerindeki bu değeri kendilerine karşı nasıl kullanacaklarını ebeveynlerinden öğrenirler. O yüzden bebekler kalplerindeki bu değerleri kendi bedenlerine, kendi varlıklarını nasıl kullanacaklarını ebeveynleriyle olan ilişkilerinden öğrenirler ya. Dolayısıyla çocukların kalplerinde ruhları tertemiz. Tüm değerler, yaratılmışlıkları da var. Bir de ne vardı? Dürtü var. Saf bir dürtü olarak dünyaya geliyorlar. Şimdi dolayısıyla sadece dürtü olarak bebeği anlamlandırmayın diye söyledim. Düşünün, biz bir şeyleri anlamlandıramadığımızda ne kadar öfkeye sahip oluyoruz. Bir bebek düşünün, dünyaya geliyor. Yani gaz çıkarmasını bile anlamlandıramıyor. Hiçbir şeyi anlamlandıramıyor ve bu durum onun için korkunç. Dolayısıyla neye ihtiyacı var? Annesinin temasına ihtiyacı var işte orada. Dolayısıyla annesiyle olan ilişkisinde 3 temasla yapısı şekilleniyor. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Şimdi gelelim bunlar nedir ne değildir, buraya girelim biraz. Diyelim ki bebek doğdu. Anne ne yapıyor? Prize tabii ki elini sokmaması lazım çocuğun. Prize elini sokmamasıyla alakalı yaptığı müdahale ne temasıdır? Koruma temasıdır, değil mi? Sonra çocuk dediğim gibi kendini anlamlandıramıyor. Saf bir öfke. Dolayısıyla kendine nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Olaylara karşı nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmiyor. Dolayısıyla annesi onu o öfkeden ibaret olan öfke çıkışlarını ne yapıyor? Şefkatle karşılıyor. Onu seviyor, anlayışla karşılıyor, yargılamıyor. Dolayısıyla bu bakış teması, dokunma teması, ses teması yumuşak. Dolayısıyla çocuk ne oluyor, bebek? Kendisini değerli hissediyor. Kendi içindeki değerleri fark ediyor. Koruma teması ve şefkat temasında. Peki müdahale teması olursa ne olur? Aslında biraz bu. Müdahale teması çok tehlikeli bir temas. Düşünün ki anne, şimdi burayı ikiye ayıralım, daha net ayrılır. Anne prize çocuğu elini sokmasın diye müdahale etmesi koruma temasıydı. Tabii ki bağırarak değil, yine şefkatle. Bağırdığı anda müdahale temasına döner. Neyse, bu koruma temasıdır. Problem var mı? Yok. Neden? Bebeği korumakla da mükellefiz biz. Ama düşünün ki konu buradan da çıktı. Konu buradan da çıktı. Örneğin çocuk üzerine yemek döktü. Çocuk üzerine yemek döktüğünde anne buna öfkelendi diyelim ve müdahale etti. Bu müdahale temasıdır. Peki bunu anne korumak için mi yaptı? Hayır. Niye yaptı? Atıyorum işte kendine iş çıkardığı için yapmış olabilir. Ondan sonra yemeği beceremediği için yapmış olabilir. Halbuki çocuk öğrenme yolunda kendisine şefkatle eşlik edecek olan ebeveyne ihtiyacı var. Kendisine şefkatle ve korumayla eşlik edecek ebeveyn ne yaptı? Kendisi için çocuğa müdahale etti. Ne yaparak?
kendi işine gelmedi. Akşam iş çıkardı çocuk ya da baba eve geldi. Eve geldikten sonra çocuk oynamak istiyor. Baba üf yorgunum dedi. Dışarıdaki etkiyi çocuğuna taşırdı. Ne var burada? Müdahale teması var. İşte bu müdahale teması olduğunda çocuk ne yapıyor? O öfkesi var ya, o öfkesini çıkarmamayı öğreniyor. Öfkesini çıkarmamayı öğrendiğinde neye dönüyor bu iş zamanla? O kaygısını, korkusunu, öfkesini anlamlandıramadığı ne varsa çıkarıp ebeveyn onun anlamlandırmasına yardımcı olmadığında, hatta bu çıkmaması gereken bir şeymiş gibi algıladığında o anlamlandıramadığı gücünü, gerçek potansiyelini, çocuk orayı kötü diyor ve orayı bastırıyor. Bastırıp ne yapıyor? İnsanların, anne babasının başta olmak üzere, kendisini nasıl sevecekse ya da nasıl isyan edecekse fark etmez, bir karaktere bürünüyor. Zamanla toplumun da isteklerine göre veya isteklerine karşı bir şekilde benliğini geliştiriyor. Ama orada o öfke şefkatle ve koruma içgüdüsüyle ebeveynin yaklaşarak açığa çıkarmadığı o öfke ne oluyor? Tamamıyla orada gelişmemiş potansiyel olarak kalıyor. İşte o zamanla bu bebek yetişkinleşmeye başladığında artık risk alamayan, kendisini sevemeyen, belki hayır diyemeyen, belki kendisini ifade edemeyen bir varlığa dönüşüyor. Belki çok fazla ifade eden, alma verme dengesi bozulan bir çocuğa dönmüş oluyor. Bak, gördüğün zaman bebekken ki ebeveynin ona işte şefkat, koruma, müdahale dediğimiz temasıyla neyi öğrenmiş oluyor çocuk? Çocuk sevgi dilini öğrenmiş oluyor. Kendi varlığını nasıl anlamlandıracağını öğrenmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla müdahale teması çocuğa ne kadar fazlaysa şefkat ve koruma teması tabii ki olacak, ama müdahale teması ne kadar çok fazlaysa çocuk açığa çıkaracak ki gerçek benliğini, o ilkelliğini açığa çıkacak, o dürtülerini açığa çıkacak ki ebeveynin eşliğinde o dürtüleri güce dönüştürsün yani. Onu güce dönüştüremediği zaman yarım bir insan olarak hayatına devam ediyor. Ve bu hayatın her anında kendisiyle olan ilişkisinde ve dış dünyayla olan ilişkisinde zarar vermiş oluyor. Dolayısıyla bu temas, tabii ki sorulara baktığım için söylüyorum. Mesela herkes kendisine dokunulma şekli, mesela kimisine bakıyorsun yanağına dokunduğu zaman tepki gösterir, kimisi ensesine dokunduğu zaman tepki gösterir. Elbette ki bu fiziksel temas dili her insanın kendi çocukluğundaki temasa göre, kendisine yapılan temasa göre ne yapar? Kişinin büyüyünce de bundan etkilenmesini değiştirir. Örneğin Allah korusun tüm çocuklarımız, yavrularımızı tabii küçükken tacize uğrayan bir insanın tabii ki büyüdüğü zaman temasa karşı duyarlılığı elbette olacaktır. Tabii ki temasa karşı duyarlı olan birine de sert davranmak, işte nasıl beni sevmiyorsun, sevmediğin için olmuyor, şöyle olduğu için böyle gibi yaklaşmak da tabii ne olur? Elimize hiçbir şey vermediği gibi zamanında demek ki bizde de değersizlik aşılanmış, sevilmediğimize inanmışız. Dolayısıyla temas problemi yaşayan birinin bize olan temassızlığını sevilmemeye yorumlamışız ve tepki gösteriyoruz. O yüzden bunları bilmemiz gerekir ki hani hem çocuklarımızla ilişkimizde ne tür başlıklara dikkat ettiğimizi bilelim veya sevdiğimiz kişinin temasa gösterdiği tepkiden bizi sevmiyormuş algısı çıkarmayalım. Bu da bizim kendi problemimiz olmuş olur. Şimdi dolayısıyla tabii ki çocukluğumuzdaki bize olan bu üç temas, koruma artık bazen abartıp kontrol koruması müdahaledir her zaman için. Mesela orada nasıl denge bulacağız? Mesela kimi anne vardır mesela prize yaklaşmasını engeller. Kimi anne vardır prize sokacağı şeyleri de ortadan kaldırır. Kimi anne vardır acaba gerçekten yerde prize sokacağı bir şey var mı, tutar mı diye olmadığı halde arayacak kadar bu işi abartan anneler vardır. O yüzden bu işin dengesi, devamlı çocuğumuzla ilişki kurarken şunu bileceğiz. Çocukla ilişki kuran anne her zaman için kendi bebekliğiyle ilişki kurar aynı zamanda veya annesinin kendisiyle olan ilişkisiyle de ilişki kurar. Bir anne bebeğiyle ilişki kurarken her zaman için aynı anda arka planda kendi bebekliği de çalışır. Kendi bebekliğini muhatap alan annesinin anneliği de çalışır. O yüzden insan bazen işte çocuğuna öfkelendiği zaman vicdan azabı çeker. Öfkelendir, vicdan azabı. Kendini suçlar sonra. Kendini suçlar. Halbuki bunların hepsi o kişinin kendi çocukluğuna bağlı, kendi ebeveyniyle olan ilişkisinin kendi bebeğiyle olan ilişkisine yansımasıdır. Güce dönüşme tabii ki dönüşür. Dönüşür, bu ayrı konu. Şimdi şunu anlatacağım. İnsanın üç temas dedik. Şefkat teması. Dolayısıyla bizim de muhatabımızla fiziksel temasa girerken bunu kesinlikle öğrenmeliyiz. Bazı insanlar vardır göz kontağı kuramazlar. Temas etmez yani. Neden? Atıyorum
hep bakıldığında suçlu hissettirilen bir çocuk düşünün. Böyle bir büyümüş. Ya da kontak kurularak ilişki kurmamış biri düşün. Bir baba var, hep çocuğuyla ilişkisini hep nesneler üzerinden kuruyor. Para üzerinden kuruyor, onun üzerinden kuruyor, bunun üzerinden kuruyor ama bu baba ya da anne çocuğuyla direkt doğrudan böyle temas kurmadığı zaman bu çocuk neyi öğreniyor? Bu çocuk büyüyor, evleniyor, kadın veya erkek fark etmez. Şöyle birine dönüşüyor. Diyorsun ki mesela onunla ilgili, ya diyorsun, bir kere telefondan kafanı kaldırır mısın, bana bakar mısın? Veya bir kere de iş yapmazken bana bak. Direkt kontak kur diyorsun. Halbuki sanıyorsun ki sen de bana değer vermediği için kontak kurmuyor. Halbuki sana değer vermediği için değil. Duygusal ilişkilerinde kontak kurulmamış kendisiyle. Diyorsun ki ama diyorsun evlenmeden önce kontak kuruyordu. Dedik ya, evlilik travmaları açığa çıkarır. Evlendikten sonra insan evliliğindeki o ilişkideki rengiyle kendisini tanır. Dolayısıyla o bir yılı da geçmesi gerekir ilişkinin bu arada. Öyle 3-4 ayda değil, yani en az bir yılı geçmesi gerekir. Yoksa o bir yılın içerisindeki ilişkiye aldanıp biz harikayız ya da biz kötüyüz denmez. O yüzden bir yıl üzeri ilişkilerden bahsediyorum. Şuraya bağlayacağım neticede konuyu. Bizim de karşımızdakinin çocukluğunda ne tür bir temasa maruz kaldığını bilmemiz de önemli. Tabii önce kendimizin nasıl bir temasa maruz kaldığımızı bilmek de önemli. Örneğin bazen çoğu insan kendisiyle temas kurarken şöyle bir yanılgıya düşebiliyor. Şimdi olayı anlatayım. Ben bir hata yapıyorum. Hata yaptığım için kendime karşı öfkeleniyorum, değil mi? Çoğunlukla hata yaptığında kendine olan öfken senin kendine olan öfken değil. Ebeveyninin sana bastırdığı veya açığa çıkararak kullandığı öfken. Bir kere iş dünyandaki ebeveynini kendinden ayrı bir şekilde varsaymalısın. Aksi takdirde o kısır döngüde kalırsın yani. Kendine olan öfkenin çoğunluğu seninle alakalı değil. Onu bir kere bil. Fiziksel temas insanın bağlanma gücünü de artırıyor. Özellikle annenin bebeğiyle olan ilişkisi üzerinden bir başlıyor, bu gidiyor da gidiyor. Bir anne düşünün. Çocuğun babasıyla olan ilişkisinde köprü olup duruyor. Böyle yaparsa baban kızar, böyle yaparsan baban döver. Anne orada çocuğu koruyamadı, farkında mısın? Koruyamadı babadan. Koruyamadığı gibi babanın dünyasına göre şekillendiriyor çocuğu. Mesela bu kişi annesine güvenli anlamda bağlanamaz. Bu bağlanamama problemi ömür boyu ilişkilerinde bağlanma problemini ortaya çıkarır. Gördün mü? Temas olsa bile. Çünkü temas öyle bir konu ki temas ederken sadece onunla kalmak, onunla ilişkide olmak, onunla kontak kurmak. Temas baktığın zaman insan döverken de temas ediyor. Allah muhafaza, tecavüzde de temas var. O zaman temasın tecavüzden, dayaktan farkı ne? Şefkatli bir ses tonu, kontak kurmak, karşı tarafı en başta kendinden koruduğunu ona göstermek, ona gösterircesine bir yaklaşım sergilemek. İşte bu gerçek bir temastır. Bu temasla muhatabımıza yaklaştığımızda ne demek bu? Ben sana müdahale etmiyorum. Müdahale teması her zaman ama her zaman kötüdür. Hiçbir zaman sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir, edilemez de. Çünkü müdahale teması insanı regrese eder. Yani geçmişteki ebeveyniyle olan ilişkisinde bastırdığı duygular açığa çıkarır. Bazen yetişkinin çocukluğunu görürsün. Ebeveyni hiç karşı gelmemiş. Gayet mazlum, iyi bir çocuk. Böyle sessiz, sakin. Anne babası onu seviyor yani. Çok sessiz, sakin. Bu çocuk evleniyor, birdenbire ateş topuna dönüşüyor. Kadın veya erkek fark etmez. Neden? Bu evlendiği için mi böyle oldu? Hayır. O zamanında bastırdığı şeyler karşı tarafın kendine kurduğu temasla birlikte açığa çıktı. Hangi temasla? Müdahaleci temasla açığa çıktı. Bazen de insan şöyle düşünür. Der ki ben ilişkimde müdahale ettiğince anlıyor. Hatta müdahale ettim. Ona çok şey öğrettim. Sonra çok da gayet güzel gidiyoruz. Hayır. Müdahale teması her zaman olumsuz sonuç verir. Müdahale temasında özellikle korumayı abartan, insanın artık muhatabı koruması değil de kendi korkularını muhataba yansıtarak kendini rahatlatmak için çocuğu korumak ya da kendini rahatlatmak için ilişkisini korumak adına yapılan müdahaleler, temaslarda müdahale temasıdır. Koruma temasını bazen karıştırıyoruz. Bazen biz muhatabı kendi rahatlığımız için de koruyabiliyoruz. Bunu da ayırt edebilme derinliği varsa bu muhteşem bir şey olur. Bak, bu derinlik önemli bir derinlik. Hangi derinlik? Muhatabımızı biz korurken aslında kendi rahatlığımızı mı koruyoruz? Yoksa gerçekten o muhatabımızı mı koruyoruz? Bazen biz kendimiz, mesela örneğin ebeveynimizle olan ilişkisinde yaşadığımız güvensizliği aldık kendi ilişkimize getirdik. Oradaki güvensizlik senin, ne yapıyorsun? Ben sana güveniyorum, dünyaya güvenmiyorum mesela. Aslında konu burada kimin güveni?
senin güvenin. Yani senin güvenen bir adam olmak durumunu ya da güvenen kadın olma durumunu koruman. Bak buradaki yaptığın temas ne teması oldu? Müdahale teması oldu. Neden? Kendi duygularını korumak istiyorsun. İçin rahat olsun istiyorsun. Kötü duygular yaşama istiyorsun. Bunun onunla ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Bak bunu ayrıştırmak da ne kadar kötü. O yüzden insan işte o yüzden kendisiyle temasını artırmadıkça muhatabıyla olan temasında her zaman için açık verir, abartıya kaçar, itidal dediğimiz orta yola ulaşamayabilir. Yani dolayısıyla şefkat teması neydi? Yani ilişkimizde olması gereken iki türlü temas var dedik. Şefkat teması bir de koruma teması. Müdahale teması her zaman olumsuz sonuç verir dedik. Temas deyince ne geliyor? Ses tonu bir temastır. Bakmak, görmek bir temastır. Nasıl görüldüğünü ona hissettirmek bir temastır. Anlatayım, mesela yan durarak konuşuyorum mesela, bu bir temastır. Sana direkt bakıyorum, temastır. Yukarıdan aşağı bakarak konuşuyorum, bir temastır. Sonra bağıra bağıra konuşuyorum, bir temastır. Bunların hepsi temastır. O yüzden çocukla olan ilişkimizde müdahaleci temas her zaman için trafoyu patlatır, anlayacağın. O yüzden koruma temasını da iyi anlayalım diye anlattım. Sağlıklı olan koruma teması ve şefkat temasıdır. Zarar verici temas müdahale temasıdır. Eğer biz ilişkimize müdahale temasında bulunduğumuz an o çocukluğundaki ebeveynle olan bastırdıkları açığa çıkar ve seninle ilişkisi bozulduğu gibi dış dünya ile olan ilişkilerine de sirayet eden bir bozulma yaşar. O yüzden koruma teması neymiş? Çocuğu koruduğun, kendi duygularını koruduğun değil bak. Benim gönlüm rahat etmedi. Senin gönlün rahat etmedi. Yani bunu ayırmalısın. Gerekirse bu noktada destek de almalısın. Ben diyor çocuğuma başkalarının dokunmasını istemiyorum. Dokunmasını derken yani ne bileyim işte sevmesi falan istemiyorum. Dokunmasını istiyorum. Bak bu korkutucu bir tablo. Tamam, herkesi sevmemesi gerekir. Doğru. Mahremiyet açısından da önemlidir. Zarar görmemesi açısından da önemlidir. Ama sen kimleri o çemberin içine sokuyorsun? Ve bu ne kadar normal. Yani belki senin geçmişte deneyimlediğin acı hatıraların neticesi olarak e, yani senin yaşadığın olasılığı yaşamaması için mi yaptığın bir koruma güdüsü acaba? Bu temas ne kadar fayda verici bir temas olur? Koruma temasının içerisindeki müdahale temasının en büyük tehlikelerinden biri de çocuk hep yaslanarak hareket etmek zorunda kalır. Bu çocuklar büyüyünce yaslanmadan hareket edemezler. Yaslanmayı biliyorsun değil mi? Mesela hep sorumluluğu birine atar. Sen bilirsin der. Ona atar topu. Olmayınca onu suçlar. Anladın mı? Bu insanlara baktığımızda hep suçlayıcı ve şikayetçi insanlara dönüşürler. Neden? Aşırı korumacılık. Hep sana yaslandı çünkü. Tehlikeleri açmadı, kendisini, kendi hayatını yaşayamadı, öğrenemedi. Yani senin korumayı hedefleyerek yaptığın müdahale teması aslında daha çok onu korunmasız kılmış oldu. Bu kez bağımlı olabilir. Yani şöyle tablolar görürsünüz. Mesela örnek vereyim. Adam mesela internette de araştırabileceği bir konu var. Bir iş yapacak yani. Sonra iş yapacak. Tanıdık birini arıyor, soruyor. Birinci yanlış. Diyor ki mesela şöyle bir iş yeri açacağım diyor, ne yapar? O da diyor ki ya falanca bir arkadaş vardı, sana yardımcı olur diyor. Tamam diyor, onu arıyor. Abi diyor, beni falanca yönlendirdi. Diyor, bana yardımcı olur musun? O diyor ki tabii yardımcı olur kardeşim, ne demek diyor. Hangi saatte buluşuruz? 2'de buluşuruz diyor. Tamam diyor, kapatıyor. Kapattan ne yaptı? Yaslandı ya. Araştırmayı bıraktı. Saat 2'yi bekliyor. 2'ye kadar ne yapıyorsun sen? Hiç. Sorumluluğu attı ya. Sonra 2 oluyor saat. Aramıyor karşı taraf. Aramıyor. Telefon açıyor. Diyor ki işte aramadım beni falan filan. Tamam diyor, işim vardı yarın geleceğim. Tamam diyor. Canı sıkılıyor falan. Lan niye canı sıkılıyor? Ertesi güne kadar bekleyeceksin, daha çok şişeceksin. O ayrı, bak ne yaslandı. Yaslanmak her zaman insanın zekasının gelişimini engeller. Zeka daha çok tehlikelerin içerisinde tehlikelere karşı beceri kazanabilme yetisidir. Zeka. Yani bu tamamen tehlikenin içine atmak demiyorum. Orta yolda olmak diyorum. Yani çocuğu koruyalım derken çocuğu sığ bir şekilde büyütmek de büyütmenin de yolunu açarız, Allah korusun tabi. Sonra ne oluyor? Ertesi gün oluyor. Adam gelmiyor. Ondan sonra kazık atmış oluyor ona. Sözünde durmadı bilmem ne. Sözünde durmadı diye bir şey yok aslında. Sen neden sorumluluğu ona verdin? Niye kendini yasladın oraya? Neden? Aradın diyelim. Sen kendin araştıraydın. İşin çok minik kısmını ona bırakaydın. Baktığın zaman. Değil mi? O yüzden e, yaslanmayı öğrenir sana yaslanırsa çocuk.
Bir de şu var mesela, anneannesinin temasından hoşlanmıyor da babaannesinin, anne diyor ki babaannesi işte yanlış temasta bulunuyor. İşte müdahale ediyor babaanne, diyor ki biz öğrendik işte bunu yapmak zarar veriyormuş. Dalga mı geçiyor? Hani senin temasın 1 milyon etki yapıyorsa dış dünyanın teması daha az yapar. Artı onu geçtik. Tüm dünyayı böyle uyaracak mı teker teker? Ölene kadar çocuğunun çevresindeki tüm insanları, metrobüs şoförünü uyaracak mısın mesela? Metrobüste karşılaştığı tüm insanları uyaracak mısın? Şöyle temas edin, böyle temas edin. Nasıl öğrenecek bu adam, bu çocuk hayatı? Tabii ki senin annen baban ona ilgi gösterdi diyelim ya da teması senin istediğin gibi temas değil olabilir. Sıkıntı yok. Çünkü dış dünya dört dörtlük bir temas sağlamayacak. Sana döndüğünde sen bir limansın. Sana döndüğünde gerçek teması öğrenirse sen merkez olduğun için hayatı boyunca o merkezde kalacak. Ama olumsuz temas merkezi yaparsan hayatı boyunca herkesle olumsuz temas ilişkisinde bulunacak. Bu arada ben kimseden yardım istemek demedim. Lütfen o konuyu doğru algılayalım. Dedim ki kendi işini kendin yapma sürecinde destek almak başka bir şey, sorumluluk atmak başka bir şey. Biz sorumluluk vermeyeceğiz, sorumluluk atmayacağız. Bu hayatta kendi problemlerinin sorumlusu sensin. Bir insan en fazla senin yanında yürür, eşlik edebilir. Ama sen kendi hayatının sorumluluğunu bir insana verirsen bu senin yapabileceğin en büyük hata olur. Dünyanın en mükemmel insanı bile olsa suçlarsın. Yani baktığın zaman düne kadar peygamber de suçlanmış yani. Yani kimler suçlanmış, seni mi suçlamayacaklar? Hatta dikkat edersen yani o kadar iyilikler yaptım, o kadar güzel temaslarda bulundum, o kadar güzel tamam ben kötü oldum. Doğru. Sorumluluk aldığın için kötü olursun. Alma. Kimsenin hayatının sorumluluğunu alma. Neyse geri dönelim. Koruma temasının içerisinde müdahale temasını anladık. Bu yanlış bir temas olur. Koruma teması önemlidir ama korumayı müdahale etmeye dönüştürdüğümüz zaman kötüdür. Çocuk yaslanmayı öğrenir, bir merkez olsun, bir başlık olsun diye söylüyorum. Gelelim şefkate. Şefkat neydi aslında? Anlaşılır hissetme, anlaşılır hissettirme, yargılanmadığını hissettirme, yanında olduğunu hissettirme, onu sevdiğini hissettirme temasıdır. Dolayısıyla bu temas arkadaş temasından, hani böyle kol temasından daha farklı bir temastır. Anlatabildim mi? Dolayısıyla hani orada nasıl temas edersem anlaşılmış hisseder, sevdiğimi hisseder, yargılanmadığını hisseder. Bu sorularını kendine sorarak temas etmenden bahsediyorum. Ve tabii karşı tarafın nasıl bir temastan hoşlandığını da bilmek önemli. Bunu sorabilirsin, bu konuşulabilir. Hani nasıl bir temastan hoşlanıyorsun şeklinde sorulabilir. Bir tane şiirin 5 sevgi dilini de uyguluyorum, hiçbir işe yaramıyor gibi bir tabir var. Tekrar söylüyorum, biz işe yarasın diye uygulanan sevgi dili olmaz. Biz sevdiğimiz için sevgimizi nasıl göstereceğimizi öğreniyoruz. Karşı tarafa ta işe yarasın mantığıyla bir taktik düzeni kurmuyoruz. Anladın, bak buna geçtiğin anda zaten o yansımayacak. Buna geçtiği anda maksat hasıl olmayacak. Burası belki öğrenebileceğimiz en önemli şey. Armağanı rüşvete dönüştürmemek gibi, hani YouTube'da kayıtlardan bulursunuz onu. Dolayısıyla temas da böyle, diğer sevgi dilleri de böyle, nitelikle beraberlikte böyle, armağanda onaylayıcı sözler de böyle, hepsi böyle. Yani karşı tarafın biz sevgi dilini öğrenemiyorum sorusu güzel. Nasıl öğrenim doğru olabilir. Ondan sonra ama karşı tarafa ne yaparsam yapayım karşı taraf hep nankör. Ne bekliyorsun? İşte bir türlü iyi olmuyor. Bu ayrı bir konu. Bu destek alabilirsin. Profesyonel bir destek. Destek aldırtabilirsin. Aile danışmanlığı desteği alabilirsin. Bu konuda zaten bir sürü yer var. Bu ayrı bir konu. Bizim buradaki sevgi dili maksadımız karşı tarafı sevdiğimizi en iyi şekilde nasıl gösteririz? Bu. Bir de karşı tarafa sevgi dilimizi nasıl anlatırız? Öğrenmek isterse. Başka kendimiz olan ilişkimizde sevgi dilimizi bilelim. Başka ne var? Karşı tarafın sevgi dilini bilmem ne işe yarayacak. Karşı taraf sana bir şey yaptığında, kendince çok iyi bir şey yaptığında sana kötü gelebilir. Onun sevgi dilini bildiğinde aslında o kendisi sana en değerli bir şeyi, yani kendi sevgi diline göre en değerli şeyi yaptığını bilmen için. Aslında bu. Sevgi dillerini öğrenme sebebimiz bu aslında, onu demeye çalışıyorum. Anlatabildim mi? O yüzden ilişkilerimizde şefkat teması ve koruma teması güçlü olduğu sürece ilişkiler ayakta kalır. Ama dikkat ederseniz ilişkiler başlar, temas çok kuvvetlidir, çok fazladır. Temas gittikçe azalır, temas azaldıkça ilişki bozulur. Temasın azalması ilişkiyi bitirir demeye çalışıyorum. Ve dikkat edin, yine tartışan insanlara baktığımız zaman temas kurmadan tartışırlar.
Temas kurmadan tartışıldığı zaman hiçbir zaman galibiyet olmaz. İki taraf da mağlup olur. İlişkide temassız konuşmayın. Temassız konuşulmaz. Anlatabildim mi? Yani temassız olmaz. Karşı tarafı böyle dokunuyorsun. Dokunmadan tartışma. Yani zaten dokunduğun zaman tartışamazsın da yani. Şöyle düşün her zaman için. Muhatap benimle konuşmaya hazır mı diye soru soruyorsun ya kendine. Basit soru şu. Sen ona dokunduğunda kendini geri çeker mi? Hayır. O zaman konuşmaya hazırdır. Kendine dokunduğunda geri çekiyor mu? Konuşmana gerek yok. Anladın mı? Çünkü teması hazır olan kişi anlamaya hazırdır. Temas o kadar önemlidir aynı zamanda. Hani fiziksel teması hazır değilse bir insan onunla konuşmana gerek yok. Hatta diğer bir deyişle her anlamda söylüyorum. Fiziksel temasa kendini kapatmış bir insanla konuşmanın bir faydası da olmaz. O yüzden fiziksel temas şu manada bir de önemli. Aslında bizim hani armağandı, hediyeydi bunların hepsinin ama hepsinin işe yarayıp yaramadığını göreceğimiz ana nokta bizzat fiziksel temastır. Yani sana bakışı bir temastır. Nasıl baktığı. Yani oralardan anlıyoruz. Fiziksel anlamda temasından, duruşundan, işte göz kontak kuruşundan, ses tonundan, sana dokunuşundan, nerene dokunuşundan. Yani bunların birçoğu mesela şöyle omzuna dokunmak mesela hadi hadi anlamına da gelebilir mesela ya da e, çok konuştuğu anlamına da gelir. Kafasına dokunmak işte aşağılamak anlamına da gelebilir. Burasına dokunmak hani biraz daha böyle yasını anlıyorum. Ondan sonra gibi anlam sırtına vurmak yani başaracaksın anlamına da gelebilir. Yanındayım anlamına da gelebilir. Arkandayım anlamına da gelebilir. Anlatabildim mi? Yani baktığı zaman o kadar çok anlama gelir ki bu fiziksel temas ama insan birini seviyorsa bunu öğrenmeli. Yani seviyorsa öğrensin zaten. Sevmiyorsa öğrenmeye cüret etmesin. Onu demeye çalışıyorum. Yani karşı taraf sevgi dilini bilmiyor ve anlamıyorsa, öğrenmek istiyorsa birlikte deneyimleyerek de öğrenirsiniz. Yani gayet ilişki sonuçta bu. Deneyimleyerek öğrenebilirsiniz. Eğer gerçekten bilmek de istiyorsa. Deneyimleyerek zaten bulunabilir. Yani ilişkilerde özellikle fiziksel temas özellikle yani cinselliğe giden son nokta olarak söylüyorum. Oraya giden tüm temaslar karşılık konuşarak anlaşılması gereken, bulunması gereken. Çünkü e, beden öyle bir şey ki beden bir hafıza deposu. Aynı zamanda tüm travmaların da deposu, tüm hazların da deposu. O yüzden ona sormak lazım. Bazen şu soru sorulma yanlıştır mesela. Ya en çok işte nasıl dokunmamdan hoşlanıyorsun? Bu yanlış bir soru. Çünkü o da bilmeyebilir. O yüzden beden de aynı kalp gibi keşfedilmesi, temasla keşfedilmesi gereken bir yer demek istiyorum. Hoşlanmıyorsa konuşacağımız kişi. Dedim ya fiziksel temastan hiç hoşlanmıyorsa başka problemleri vardır. Bunu tekrar söylüyorum. Bu konuda destek alınması gerekir. Fiziksel temastan hiç hoşlanmamak, hiçbir şekilde hoşlanmamak arka tarafta büyük yaralar saklar. Şunu diyemez yani ben fiziksel temastan hoşlanmıyorum hayatım yolunda. Mümkün değil. İstikrar problemi vardır. Hayatına yeni bir şey alamama problemi vardır. Devam edemem problemi vardır. Kendi temas edemediği için yakıt deposu da olmaz bir kere. Yarım bir depoyla gezen bir araba gibidir yani. Gideceği hani kilometrelere yetmeyecek bir depoya sahip bir insan gibidir. Yarım bir yaşam tarzı olur zaten. Beden, kalp, zihin bunlar bir bütün olduğu için bunlardan bir tanesi aksadığında bu mutlaka insanın dış dünyasına yansır. Hayır yansımıyor. Sosyal ilişkine yansımıyor olabilir arkadaşım ama çocuğunla ilişkine yansır. Yansımıyor. Büyüyünce anlarsın. Hani bunun için ne yapman gerekiyor? Kitap okuyacaksın, içgörü kazanacaksın, derinleşeceksin, kendinle yüzleşmeye hazır olacaksın, kendinde derinleşeceksin. Hani bu atıp tutmakla olacak bir şey de değil. Benim işlerim de yolunda, çok da mutluyum. Yani cahil de mutludur. Yani buradaki mutluluk referansını neye göre alacaksın? Ben mutluyum. Bak mutlu olman önemli değil. Sevdiklerin seninle ne kadar mutlu kısmı da önemli. Hani sevdiklerin seninle ne kadar mutlu. O yüzden bir insan duygusal ilişkilerde sağlamasını buradan yapar. Seninle mutlu olunabildiği kadar senin mutluluk potansiyelin vardır. Çünkü mutluluk bir ateş gibidir. Hissettirir. Yani valla ben çok mutluyum ama ne bileyim bizim çocuklar anlamıyor onlar mutsuz. Yoksa şu anlamıyor onlar mutsuz. Babam anlamıyor onlar mutsuz falan. Tamam bu ailede bir kişi anlamadı yaralı hadi anladık problemli. İki kişi hadi diyelim o da problemli. Arkadaş 6-7 kişi birden de senden mutsuzluk yansıma sağlıyorlarsa senin mutlu olman mümkün değil. O yüzden inkar denen bir şey var zaten bilirsiniz. Dedim ya çocuklukta temasla, koruma ve şefkat temasıyla değil de müdahale temasıyla
dürtüleri bastırılan çocuklar, işte o dürtüler, o gerçek potansiyel bastırılmaya alışıldığı için inkar mekanizmasını da çalıştırıyor. Kendisi de fark etmiyor, inkar ediyor ama inkar ettiğinin farkında da olmayabilir demeye çalışıyorum yani. Umarım anlatabilmişimdir. Bir de şöyle bir soru vardı. Sevgili 5 tane midir sadece? Hayır ama hepsi bu 5 tanenin içerisinde. Yani 12 tane canlı yayın yapıyoruz. Bugün 12.'si son canlı yayın. Hepsine birden baktığımız zaman aslında şöyle bir şey yok. 5 tane sevgili başka da yok. Hepsi bu 5'in altında zaten. Yani diğer tüm sevgi ifadeleri de mesela bakışmak, fiziksel temasın içine girer. Örnek veriyorum. Girer yani. Ondan sonra eğer onaylayıcı sözlerin de içine girebilir. Çünkü sen gözler de konuşur. O yüzden hani bazen insan şey yapar bir şu da var aslında bu 5 maddenin haricinde ne sevgi dilleri var. Hayır, adam araştırmıştı 5 tane. Hepsi bunun altyapısıdır, altına dahil olur. Demek istediğim bu. O yüzden fiziksel temasta şefkat ve korumanın, dengeli korumanın özellikle ne kadar önemli olduğunu anladık. Özellikle çocuklarda, ilişkilerde bile olan bu temas çocukluğa kadar iner. Nasıl ki olumsuz müdahale temasında çocukluktaki öfkeye kadar annesine olan bastırdığı, babasına olan bastırdığı öfkeye kadar nasıl patlıyor? O kadar derin gidiyor, görüyor musun? O kadar derin gidiyor da şefkat teması mı o bebeğe gitmeyecek? Yani muhatabın bebekliğine gitmeyecek. Mümkün değil. Kesinlikle gider. Buna inanalım her şeyden önce. Ee, Dolayısıyla müdahale temasından uzak duralım. Müdahale teması hiçbir zaman hiçbir işe yaramadı. İletişimlerimizde, ilişkimizde temasla konuşmayı ön plana alırsak bu da bizim ilişkimizin sağlaması olmuş olur. Canlı yayınımız bu kadar. 12.yi bitirmiş olduk. Bundan sonraki konumuzu artık siz düşünün. Ben bir anket yapacağım. Ona göre başlayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 12 canlı yayındır beraberiz. Güzel eşlik ettiniz. Beraber zenginleştirdik konuları. 12 tane canlı yayın olmuş oldu. İnşallah herkes istifade eder. Yakınlarınız istifade eder. Beraberliğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hayırlı günler diliyorum. Yepyeni canlı yayınlarda görüşmek üzere. Güzel bir program serisiydi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.